Merhabalar arkadaşlar, mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir baklava tarifi ile geldim. Görüntüsü, kıvamı, lezzeti inanın muhteşem oldu. Kıyır kıyır ağızda dağılan bayram sofralarını, özel günleri süsleyecek harika bir lezzet. Şu şekilde baklavamın iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Ve lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Nasıl yapmışım bakalım, sizler de beğenecek misiniz? İyi seyirler dilerim. Öncelikle baklavamızın şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. 4 su bardağı toz şekeri tencereme alıyorum. Üzerine yine aynı bardak ölçüsüyle 4,5 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Şöyle küçük bir parça limonumu sıkıyorum. Sonra da aroma vermesi için şerbetimin içerisine atıyorum. Güzelce karıştırıp ocağıma alıyorum. Böyle ara ara karıştırarak kaynamasını sağlıyorum. Kaynamış olan şerbetimi 20 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyorum. Şerbetim soğarken ben de tatlımın hamurunu hazırlıyorum. Yarım çay bardağı sıvı yağ yoğurma kabına aldım. Üzerine 1 çay bardağı suyumu ekliyorum. Yine aynı bardak ölçüsüyle 1 çay bardağı sütümü ilave ediyorum. Ben bu tarifim için 1 adet yumurta kullandım. Yumurtamı da ekliyorum. Üzerine şöyle 1 yemek kaşığı kadar beyaz sirke ilavesi yapıyorum. Çay kaşığının ucuyla tuz ilavesi yaptıktan sonra 1 çay kaşığı kabartma tozumu ekliyorum. Sıvı malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. Karıştırmış olduğum sıvı malzemelerin üzerine toplamda 4,5 su bardağı unumu kontrollü bir şekilde azar azar ilave ederek yoğurma işlemine başlıyorum. Ben bu tarifim için toplamda 4,5 su bardağı un kullandım. Her zaman söylediğim gibi yumurtanın büyüklüğünden küçüklüğüne unumuzun markasından miktarı değişiklik gösterebilir. O yüzden unumuzu kontrollü bir şekilde eklemeye özen gösterelim. Unun büyük bir bölümünü yoğurma kabına aldım. Spatulamla güzelce karıştırıyorum. Hamurum koyulaşana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Koyulaştıktan sonra spatulamı çıkarıp elimle yoğurma işlemine devam ediyorum. Her zaman söylediğim gibi bu tür hamur işlerinde hamurumuzu çok güzel bir şekilde yoğurmamız gerekiyor. Hamurumuz ne kadar güzel yoğrulursa o kadar güzel sonuçlar alırız. Evet, toparlamış olduğum hamurumu tekrardan tezgahıma alıyorum. Şöyle 3-4 dakika daha yoğurma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzun pürüzsüz bir kıvamda olması için bu şekilde 1-2 dakika yoğuralım. 10 dakika bekletip tekrardan yoğurma işlemine devam edelim. Evet, benim hamurumun kıvamı bu şekilde oldu. Şöyle yakından da size göstermek istiyorum. Gerçekten sakız gibi bir hamur elde ettik. Yoğurmuş olduğum hamurumu hiç bekletme yapmadan bu şekilde 2 parçaya böldüm. Bu şekilde gelişigüzel parçalar koparıyorum ve mandalinadan daha küçük bezeler oluşturuyorum. Tüm tariflerimde olduğu gibi bu tarifimi de anlaşılır ve de pratik bir şekilde vermeye çalıştım. Şayet unutmuş ve atlamış olduğum bir bölüm varsa videomun yorumlar kısmından ulaşırsanız yorumlarınızı gördüğüm an mutlaka dönüş yapıyorum. Evet, bütün hamurlarımı aynı şekilde bezeleme işlemine devam ediyorum. Bu hamurdan ben toplamda 12 adet beze oluşturdum. Siz dilerseniz daha küçük bezeler tutup daha fazla baklavalar elde edebilirsiniz. Bu büyüklük benim için yeterli geldi. Evet, bezelerimi hiç bekletmeden çok az bir nişastadan yardım alarak pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum ve bir kenara alıyorum. Hamurlarımızı bu şekilde açıp dinlendirdiğimiz zaman daha kolay ve de daha güzel açılıyor arkadaşlar. Bu da size bir püf noktası. Bütün hamurlarımı aynı şekilde açıp bir kenara alıyorum. Açıp hazırlamış olduğum hamurlarımı böyle bir buzdolabı poşeti sermiş olduğum tepsime yerleştiriyorum. Aralarına bu şekilde nişasta ilavesi yapıyorum. Ben bu tarifim için mısır nişastası kullandım. Siz dilerseniz buğday nişastası da tercih edebilirsiniz. Bütün hamurlarımın arasını bu şekilde nişastalayıp üst üste gelecek şekilde yerleştiriyorum. Sonrasında hazırlamış olduğum hamurlarımın üzerini kapatacağım. En az 20-25 dakika dinlenmeye bırakacağım. Hamurumuz ne kadar güzel dinlenirse o kadar güzel sonuçlar alır ve de o kadar kolay açılır arkadaşlar. Bu da bilginize.
Evet, dinlenmiş olan hamurlarımın ara katlarını gösterdim. Görmüş olduğunuz gibi asla bir yapışma olmadı. Ve ilk bezemden açma işlemine başlıyorum. Öncelikle böyle biraz büyütüyorum. Büyüttükten sonra bolca nişasta ilavesi yaparak hamurumu açma işlemine devam ediyorum. Hamurumuzu açarken bu şekilde cömert davranalım arkadaşlar nişasta konusunda. Sonrasında çok fazla nişasta eklemeyelim. Görüyorsunuz, gerçekten dakikalar içerisinde açılan harika bir hamur oldu. Hamurlarımızı açarken aralarında kırışma olabilir. Çünkü hamurumuz çok ince bir hamur. O yüzden hamurumuzu bu şekilde kendimize doğru çekerek sararsak o kırışmalar açılacaktır. Evet, bu şekilde çevire çevire bütün hamurlarımı aynı şekilde açacağım. Videom çok uzun oldu biliyorum. Şimdiden affınıza sığınıyorum. Fakat hamur açma işlemini mutlaka size göstermek zorundayım. Evet, görüyorsunuz hamurumun kıvamı bu şekilde. Gerçekten tül gibi dakikalar içerisinde açılan harika bir hamur oldu arkadaşlar. Denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, bu şekilde birkaç tane hamurumu açıp bir kenara alıyorum. Sonrasında tatlımın yapım işlemine başlıyorum. Bu tatlıyı yaparken 2 kişiyseniz birinizi açıp biriniz şekillendirebilirsiniz. Benim gibi tek kişiyseniz arkadaşlar mutlaka 2-3 tane hamuru hazırlayın. Hazırlamış olduğunuz hamurlarla baklavalarınızı yapın. Sonrasında tekrardan hamuru açma işlemine devam edin. 2-3 taneden fazlasını açıp bir kenarda beklettiğiniz zaman hamurlar kurur. Bu şekilde şekillendirmekte zorluk çekersiniz. Bu da bilginize. Evet, bu şekilde ilk açmış olduğum hamurumu oklavama sardım. Görmüş olduğunuz gibi büzgüler oluşturdum ve fırın kağıdımın üzerine serdim. Kenarlarından fazlalıkları bu şekilde kesip içerisine yerleştiriyorum. Ve böyle iri çekilmiş cevizimden her tarafına güzelce saçıyorum. Baklavamızın her tarafına saçabilirsiniz cevizi ya da sadece uç kısmına da yerleştirebilirsiniz. Ve kağıdımızın ucundan tutarak bu şekilde hamurumu rulo haline getirdim. Hazırlamış olduğum hamurumu aşağı yukarı 2 parmak kalınlığında kesiyorum. Ve kesmiş olduğum hamurlarımı tepsime yerleştiriyorum. Gerçekten çok pratik, çok güzel, çok lezzetli, harika bir tarif oldu. Şayet tarifimi denerseniz videomun yorumlar kısmından sonuçları benimle paylaşmanızı önemli rica ediyorum. Bu tarifimden geçen yılda yapmıştım arkadaşlar. Çok güzel izlenmeler aldım. O yüzden tekrardan bu tatlı tarifini sizlerle paylaşmak istedim. İnşallah bu da çok güzel izlenmeler alır sayenizde. Evet, bütün hamurlarım bitene kadar bu işleme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, siz videomu izlerken benim de sizden ufacık bir ricam olacak. Sizinle ilk defa bu videoda karşılaşıyorsak bu ve bunun gibi güzel tariflerim için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve yepyeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zil sesini açmayı unutmayın lütfen. Videomun yorumlar kısmına tarifimle ve kanalımla alakalı olumlu olumsuz görüş ve düşüncelerinizi bildiren yorumlarınızı bekliyor olacağım. Ayrıca beğenmiş olduğunuz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan dostlarınızla ve arkadaşlarınızla da paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar, ben sizinle sohbet ederken tatlımı yapmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi baklavalık yufkamı oklavama sardım. Bu şekilde büzgüler oluşturdum. Oluşturmuş olduğum büzgülü hamurumu fırın kağıdımın üzerine alıyorum. Kenarlarındaki fazlalıkları kesip tam ortasına yerleştiriyorum. Sonrasında arasına bol bol cevizimden serpip rulo haline getiriyorum. Rulo haline getirmiş olduğum tatlarımı eşit olacak şekilde kesip hepsini tepsime yerleştiriyorum. Bu tatlımızı hemen yapıp tüketebileceğiniz gibi pişirdikten sonra üzerine güzelce streçleyip buzlukta muhafaza edip
Dilediğiniz zaman çıkarıp ılık şerbetle buluşturup tüketebilirsiniz. Ya da tatlınızı şerbetlediniz, fazla geldi. Yine aynı şekilde saklama kabına koyup buzlukta muhafaza edip dilediğiniz zaman çıkarıp şöyle bir oda sıcaklığında 3-4 saat bekledikten sonra taze yapılmış gibi tüketebilirsiniz. Gerçekten her haliyle muhteşem oluyor. Evet, bütün tatlarımı yaptım, hazırladım. Görmüş olduğunuz gibi eritmiş olduğum sade yağımı güzelce her tarafına döküyorum. Tam da bu esnada fırınımı 200 derecede ayarladım. Benim tatlım 200 derecelik fırında 40 dakikada pişti arkadaşlar. Her zaman söylediğim gibi fırınımızın marka ve kalitesine göre pişirme süresi uzayıp kısalabilir. O yüzden kontrollü bir şekilde pişirmeye özen gösterelim. Ve tatlımızın içini çekerek pişmesi için fırınımızın ısısını çok yükseltmeyelim. Ben her zaman yapmış olduğum gibi 200 derece fırınımda pişirdim. Ve pişmiş olan baklavalarımın üzerine soğuk şerbetimi gezdiriyorum. Şöyle bir 5-10 dakika ilk sıcaklığının çıkmasını bekledim. Direkt sıcak tatlımla şerbetimi buluşturmadım. Şerbetim de tamamen soğuk. Ve 1-2 saatin sonunda şerbetini çekmiş olan tatlılarımın iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerçekten görüntüsüyle, lezzetiyle, kıvamıyla inanın harika bir tarif oldu. Kıyır kıyır ağızda dağılan harika bir lezzet. Bu baklava hamurumuzdan dilediğiniz bütün baklavaları gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Malzeme listesini ayrıntılı bir şekilde videomun açıklama kısmına ekliyor olacağım. Evet arkadaşlar, tatlımın iç dokusunu görüyorsunuz. Gerçekten dokunmadan dağılan harika bir lezzet oldu. Şu şekilde tekrardan göstermek istiyorum. İnanın harika bir lezzet. Evet arkadaşlar, siz tatlımın son halini izlerken ben de size veda edeyim. Bir videomun daha sonuna geldim. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.